Herkese merhabalar. Yeni yıl yaklaşmakta. Ülkemizde de bu konuyla alakalı ciddi tartışmalar yürütülmekte. Kutlansın mı, kutlanmasın mı, işte yeni yıl Hristiyanların bayramı gibisinden birçok söylence mevcut. Ama biz bu konuya şu an bilimsel yaştan yaklaşmaya hazırlanıyoruz. Yeni yıl bilimsel anlamda ne anlama geliyor? İnsanlık tarihi boyunca insanlar aslında takvimi, zamanı hep ölçmek zorunda kaldı. Çünkü neden? E, Tarım yapabilmek için mevsimlerin zamanını bilmek gerekiyordu ve insanlar bu tarihsel zamanı anlayabilmek için her zaman aslında yıldızlardan yararlandı. Yıldızların konumu, açısı, astronomik gözlemler, tarlalarını ne zaman ekmeleri gerektiğini veya işte e, ne zaman kışa hazırlık yapmaları gerektiğini onlara haber veren bir takvim görevi görüyor. Yani gökyüzü e, incelenmeye başladığında insanlar aslında takvimi çözmüştü. Çünkü gökyüzündeki yıldızlar bizim için takvimi gösteren bir işaret gibiydi. Modern dünyada zamanı doğrusal olarak algılıyoruz. Geçmiş, şimdi, gelecek. Ancak antik toplumlar için zaman böyle değildi. Onlar için zaman döngüseldi. Mevsimler tekrar eder, güneş ölür ve yeniden doğardı. Karanlık yerini ışığa bırakırdı. İşte yeni yıl bu döngünün en kritik kırılma anıdır. Özellikle kış gün dönümü gecelerin en uzun olduğu, karanlığın zirve yaptığı an ve tam o noktada insanlık şunu söylerdi. Karanlık daha fazla büyüyemez, ışık geri dönüyor. Öğretmen sistemlerinde yeni yıl çoğu zaman 24-25 Aralık tarihleri arasındaki gün dönümüyle ilişkilendirilir. Bu dönemde ateşler yakılırdı, ışık ritüelleri yapılırdı. Eski yıl sembolik olarak uğurlanırdı. Amaç eğlenmekten çok daha derindi aslında. Kışın yarattığı korkuya karşı umut üretmek. Bugün yılbaşında ışıklar yakmamız aslında binlerce yıllık bir refleksin devamıdır. Peki bu pagan inanışlarına göre yani her yeni yıl başında böyle kutlamalar yapmak aslında yani hani kışın bittiği için mutlu olmak yanlış bir şey mi? Bence değil. Ama onun haricinde ülkemizde Hristiyanlıkla özdeşleştirilen bazı figürlerde aslında tek başına Hristiyanlığa mal olmuş figürler değildir. Mesela Noel Baba. Noel Baba çoğumuz için modern, neşeli ve masum bir figürdür. Ama dinler tarihine baktığımızda şunu görürüz. Noel Baba aslında tek bir dine ya da millete ait değildir. O insanlığın ortak bir arketipidir. Kışın ortaya çıkan bilge yaşlı, hediye getiren figür. Kuzey Avrupa'da bu figür Odin'dir. Odin tabi İskandinav mitolojisinde tanrıların babası. Yule döneminde gökyüzünde dolaşır, çocukları gözler. Anadolu'da bu figür Aziz Nikolas'tır ve Hristiyanlıkla ilişkilendirmesinde de zaten o sebep olmuştur. Orta Asya'da bu figür Ayaz Ata'dır. Yani Türklerin de aslında bir Noel babası var. Orta Asya bozkırlarında kış bir romantizm değil hayatta kalma meselesiydi. Oranın iklim koşulları çok daha ağırdı çünkü bu yüzden Ayaz Ata neşeli değildir, disiplini temsil eder. Doğayla pazarlık eden değil, onunla mücadele eden bir figür olarak karşımıza çıkar. Bu Türk paganizminin karakterini yansıtır aslında. Doğayı kutsallaştırır ama ondan korkmaz, saygı duyar ama teslim olmaz. Bugünkü uslu çocuk, yaramaz çocuk anlatılarının kökeni de işte bu ahlaki gözetim fikrinde yatar aslında. Antik Roma'da ise aslında din devlet yönetiminde de bir araçtı. Zaten tarih boyu birçok devlette bu böyleydi. E, hükümdarlar hükümdarlık yetkisini Tanrı'dan aldıklarını iddia ediyorlardı ve Roma'da da çok tanrılı bir paganizm anlayışı söz konusuydu. Roma İmparatorluğu için din kişisel bir mesele değil, devlet düzeninin parçasıydı. Hristiyanlık ortaya çıktığında tek tanrılıydı. İmparator kültünü reddediyordu. Yani imparator yetkisini Tanrı'dan alamazdı. Bu yüzden tehdit olarak görüldü. İlk 300 yıl boyunca baskılar yaşandı ama Roma sonunda şunu fark etti. Bu inanç yok edilemiyor ve çözüm daha da netleşti. Roma paganizmi yasaklamak yerine şunu yaptı. Pagan bayramlarını yeniden anlamlandırdı. Pagan sembollerini Hristiyanlığa entegre etti. 25 Aralık'ı İsa'nın doğumu olarak belirledi. Yani Roma aslında inançları değil, anlamları yönetti. Bu sayede çatışma senteze dönüştü ve pagan inanışı Hristiyanlık dininin içerisinde yaşamaya devam etti. Bugün için ağaç süslüyorsak, işte ışıklar yakıyorsak, bununla beraber hediyeleşiyorsak, bu yeni bir yılın başlangıcı diye bunu kutlama ihtiyacı hissediyorsak, aslında farkında olmadan şunu yapıyoruz. İnsanlığın binlerce yıldır kışa karşı geliştirdiği ortak kültürel refleksi yaşatıyoruz. Bu ne tamamen pagan, ne tamamen dini, ne de sadece modern bir alışkanlık. Bu insan olmanın ortak mirası
ve bu kutlamayı yapanlar aslında bu mirasa sahip çıkıyor. Eğer bu tarz içeriklerimizin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize mutlu yıllar.